Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere meşhur Arnavut yemeklerinden birisi olan damat paçası tarifi vereceğim. Hem ismiyle hem lezzetiyle kendini size hayran bıraktıracak nefis bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen başlıyorum. Öncelikle tarif için bir adet ben köy tavuğu kullandım. Tavuğu tamamen yıkayıp güzelce hazırladıktan sonra tencereye alarak üzerini geçinceye kadar su ekleyip tencerenin kapağını kapatıp tamamen pişene kadar pişirdim. Üzerinde suyu eksildikçe su ekledim. Tabi herkes organik tavuk bulamayacağından ben özellikle normal marketlerde satılan tavuk ile de tarifi yapabileceğinizi belirtmek isterim. 3 adet kalçalı but bu tarif için yeterli olacaktır. Bu arada et pişmeden önce üzerine kesinlikle tuzunu ilave etmiyorum. Son olarak son aşamada tuzunu ekleyip bir kez daha kaynattıktan sonra artık hazır olmuştur. Şimdi etlerimizi kasemizin içerisine alıp tamamen soğuması için bir kenara bırakalım ve geçelim artık hamurlarımızı hazırlamaya. Hamur için ben 3 adet büyük boy hazır günlük yufka kullandım. Ama tabii ki de şu anda bu şekilde yapıldığına bakmayın bu tarifi. Şu anda Arnavutlar da neredeyse bu şekilde hazır yufka ile yapıyorlar. Ama orijinalinde nerede düğün yapılırsa orada baklava yapılırmış düğünde ikram için ve baklavaların kenarından artan hamurları bu tarif için kullanırlarmış. Yani damada damat paçası diye bir yemek hazırlarlarmış. Açıkçası hikayesi de farklı ama gerçekten oldukça lezzetli ve bir güzel bir tarif. Bir de eski usulle yapıldığında bana göre çok daha güzel olurmuş ama şu anda elimizde olan imkanlarla tarifi uydurarak yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Ben de farklı kanallarda, farklı yerlerde görerek uyguluyorum. Yani kendimden ürettiğim bir şey değil. Çoğu kişi artık bu şekilde hazır yufka ile yapıyor. Yufkalarımı üçgen olarak kestikten sonra önce tepsimi tereyağıyla yağlayıp ardından aralarına hafif yani çok fazla yağlamadan aralarını yağlayarak bu şekilde üst üste koyuyorum. Tek tek bir sürü yufkanın arasını yağladığım görüntüyü sizlere göstermek istemedim. İzlerken sıkılmayasınız diye. Bu arada özellikle tereyağı kullanmanızı tavsiye ediyorum. İsteğe bağlı içerisine birazcık sıvı yağ da eklenebilir. Tamamen size kalmış. Sıvı yağ yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ama tereyağı mutlaka bu tarifin olmazsa olmazıdır. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Geriye kalan yufkaları da üzerine koyduktan sonra yağın tamamını üzerine gezdirdim. Benim yağım fazlaydı. Siz 100 gram kadar tereyağı eritirseniz yeterli olacaktır. Fırçayla da her tarafına sürdükten sonra artık hamurumuz fırına gitmeye hazırdır. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarmaya bırakıp geçelim etimizi hazırlamaya. Etin ben kanat kısımlarını başka bir çorba yapmak için kullandım. Çok etli olmadığı için. Öncelikle üzerindeki derili kısmını aldım. Ardından etlerini bu şekilde elimle yani çatalla ayırdıktan sonra elimle didikledim. Bu şekilde de hazırladım. Normal kalçalı butu da aynı bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ama özellikle derili kısmını eklememeye dikkat ederseniz lezzeti bozulmamış olur. Artık yufkalarımız da fırından çıktı. Üzerleri yeteri kadar kızarmış. Fırından çıkardıktan sonra üzerine soğumuş olan tavuk suyunu ekliyoruz. Toplamda 2-3 su bardağı kadar tavuk suyu yeterli olacaktır. Hangisi tavuğu kaynattıysak o tavuğun suyunu kullanıyoruz bu arada. Yani hem tavuğu kaynatıyoruz hem de suyunu tarif için aynı şekilde kullanıyoruz. Elimle biraz genişlettikten sonra baktım ki tekrardan çekmeye yani suyunu tamamen çekmeye devam ediyor. Üzerine birazcık daha tavuk suyu ilavesi yapıp bu şekilde etlerin tamamını üzerine gezdiriyorum. Şimdi hazır olan yemeği bir kenara alıp geçelim sosumuzu hazırlamaya. Sos için toplamda 4 dolu yemek kaşığı kadar yoğurdu uygun bir kasenin içerisine alalım. Tatlı olmasına dikkat ederseniz çok daha güzel olur. Ardından üzerine 1,5 su bardağı kadar su, 1 adet yumurta,
ve 2-3 diş kadar ince ince kıyılmış sarımsak ilavesi yapalım. Ben bıçakla ezdim. Eziciyle de ezip o şekilde ilave edebilirsiniz. Sarımsağın az olmasını isterseniz tek diş kadar yeterli olacaktır. Şimdi hemen hazır olan sosumuzu güzelce çırpalım. Ve artık yoğurtlu sos hazır oldu. Onu bir kenara alalım. Şimdi farklı küçük bir tencereye ocağa alıp içerisine 2 dolu yemek kaşığı kadar tereyağı ilavesi yaparak yağın tamamen erimesini bekleyelim. Yağ eridikten sonra üzerine de 2 dolu yemek kaşığı un ilavesi yapıp unun kokusu çıkıp köpük köpük oluncaya kadar kavuralım. Sadece kokusunu çıkarıncaya kadar kavuruyoruz. Kesinlikle helva kıvamına kadar kavurmayalım. Rengi değişmesin. Hem o zaman sosumuzun da tadı değişmiş olur. Aklınızda bulunsun. Bu şekilde köpüklenmeye başladı mı artık hazır olmuş demektir. Şimdi hazırladığımız yoğurtlu yumurtalı sarımsaklı karışımı azar azar üzerine ekleyerek çırpmaya devam edelim. Eğer unu yeteri kadar güzel bir şekilde kavurduysanız bu aşamada asla topaklanma olmayacaktır. Bir çimdik de tuz ilave ettim. Hemen çırpıcıyla çırparak kıvam alıncaya kadar pişirmeye devam ediyorum. Bir şekilde yani bir nevi beşamel sos gibi ama yoğurtlu diyebiliriz. Ve sosumuzun son kıvamı bu şekilde oldu. Şimdi hiç bekletmeden hemen hızlıca hazırladığımız yemeğin üzerine gezdirelim. İçerisi birazcık topaklı gibi görünebilir ama kesinlikle topak topak değil. Ben kameranın açısını değiştirinceye kadar birazcık soğumuş olabilir. O yüzden görüntüsü o şekilde ama kesinlikle topaklaşma olmadı. Eğer sizde içerisinde topaklaşma olursa mikserle veya ismini unuttum, blenderla geçirip tekrardan kıvamını yakalayabilirsiniz. Şimdi hazır olan yemeğimizi 10 dakika kadar fırında tekrardan üzerini hafif kurutuncaya kadar pişirelim. Çok fazla pişirmenize gerek yok. Sadece lezzetin birbirine karışmış olması yeterli. Diğer taraftan ise önce tereyağını erittim. Ardından içerisine birazcık toz kırmızı biber ekleyip yemeğin üzerine bu şekilde gezdirdim. Orijinal tarifte de bu şekilde sunulur. Ardından dilimlenerek tabaklara alınıp o şekilde servis edilir. Dilerseniz tarifi börek niyetine de kullanabilirsiniz. Börek tadında çok farklı ve güzel bir lezzet oldu gerçekten. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada tarifi Ramazan'da denemiştim. O an ben tadına bakamamıştım ama oğlum 3 tabak yemişti. Sizler de sıcak sıcak servis ederseniz gerçekten çok daha lezzetli ve güzel olacaktır. Eğer beğendiyseniz, tarifim sizler için faydalı olduysa, farklı bir lezzet arıyor iseniz videomu beğenmeyi, yorum yazmayı, kaydetmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Ve de farklı lezzetlerden haberdar olmak adına yepyeni videolu tariflerimden bildirim almak isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan sizlerle başka bir videoda görüşmek ümidiyle.